Hepinize merhaba. Videonun başında da yazdığım gibi acemiden acemiye tavsiyeler olacak. Yani kimse şey yapmasın, böyle profesyonelmiş gibi düşünmesin. Sadece benim şu birkaç zamanlık kullanım deneyimi sonucunda sizinle paylaşmak istediğim şeyler bunlar. Yani nereye dikkat etmemiz gerekiyor, onları şey yapacağız. Şimdi ilk olarak şöyle biraz gelirsek, termal işlik bir tane dizdiğimiz termal çorap. Alt tarafımızı bunlarla donattığımız vakit sürüş konforumuzu çok rahat bir şekilde devam ettireceğimiz şeyler bunlar. Fiyatlara gelirsek, fiyatlarını söyleyeceğim size. Termal çorabı 9 liraya aldım. Termal işlik 20 lira. Dizliklerimiz yine işimize yarıyor. Bunlar da 20 lira. Tabii fiyatlar değişen fiyatları olan şeyler de var. Değişik fiyatlar olan şeyler de var. Şimdi üstümüz, pantolonumuz ve şu botlarımızın bağlanması gibi detaylarımız var. Şimdi onları da göstereceğim. Benim pantolonumuz kayıp olmuştu. Biraz onu aradım bulmak için, giymek için. Şimdi pantolonumuzu giyerken tabii ben içine şu termal tayt denilen şeyin içine her şeyimizi geçirdim. Çünkü sürüş esnasında bunlar bel tarafından çıkabiliyor. Çıkmasın diye içine geçirerek, içime de çok kalın şeyler giymedim. Çünkü zaten montumuz gayet bizi ferah ve rahat tutacak. Hiç böyle kazak gibi kalın şeyler giymenize gerek yok. Üstümüzü bağladıktan sonra şuraları, şimdi burada standart olarak normalde şunlar şöyle bağlanacak. Şimdi dikkat edersen arkamızda böyle. Yalnız bunu bağladığımız vakit her bir 10 dakikada bir şöyle oluyor. Burası böyle oluyor. Sonra montun, kazağın içini çıkartıp içinden böyle şeyleri düzeltmen gerekiyor. Bunun yerine şöyle çaprazlamasına geçirdiğimiz vakit şöyle sanırım daha güvenli. Şöyle edersek de bunu arkadan ve önden. Bu sürüş konforumuz açısından daha iyi. Sürekli içimizden çıkartmayacağız dolayısıyla bunu. Şimdi geriye montumuzu en son giyeceğim. Önce bir botlarımızı bağlayalım. Şöyle botlarımıza da bakarsak, şimdi botlarımız iki parça. Botun iç kısmı, tabii önce bunu çoğu kişide şöyle bir şey var. Bot içindeyken giyinmeye çalışılıyor. Hani bence bu yanlış. Çünkü kimse de söylemiyor orada satın aldığınız yerde, kiraladığınız yerde. Bunun içinden çıkartarak, tabii pantolonun içinde de şöyle bir astar var. Görüyorsunuz şöyle bir astar. Bunu yukarıya çekiyorum. Botun iç kısmının dili şöyle içinde kalacak şekilde iyice şöyle sıkıyorum. Kapatıyorum. Şimdi ayağıma tamamen bunu geçirdim. Bundan sonra bağlarını çözdüğüm botun içine sokuyorum. Tam olarak evet yerleştirdim. Şimdi içinde şu bağladığım yerde kalan ipi şuradan etrafından dolandırarak sıkma ipimizi şurasına getiriyorum. Bir sonrakinde de tersine dolalım. Simetrik yapacağım. Şimdi ayakkabılarımızda da yine tabi bütün dili eşit şekilde, bakın şu an şöylece kapatmış oldu. Eğer bu içindeyken giyerseniz bazen bu dili dışarıda kalmış olabiliyor. O da ayağınızı sıkıyor. O da sürüş konforunuzu etkileyecek olan şeylerden biri. Şimdi ayağımın ön tarafını çok fazla sıkmayacağım. Yan taraflardan geçiriyorum. Yine üst tarafımı da çok sıkmayacağım. Zaten ayağımdan çıkmayacağı için en azından sıkı olmasın. Tamam. Buraya kadarlık kısımda normal bir bağlama şekliniz neyse artık ona göre bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra ipleri şuradaki yerlerden sokuyorum. Burayı da buradaki yerden sokuyorum. Şimdi botumuz tamam. İçeri kar girmemesi için pantolon astarını da içerisine sokuyorum. Şuralarda rahatlık durumunuza göre kapatabilir, açabilirsiniz. Sonuçta artık buradan kar girmeyecek. Eğilme kalkma esnasında da şey olacak. Sol ayağımı da giyiyorum. Yine dili az öncekinin tersi, simetrik olacak şekilde. Ben şu tarafını biriktiriyorum. Az öncekini buraya vermiştim. Burayı da buraya veriyorum. Tekrar burayı da bağlayacağım. Burada da bağlarken şöyle iplerin uzunluklarına bakarsak, şöyle dikkat ederseniz bağcıklar eşit şekilde.
Bunu bu esnada ayarlarsanız son tarafına yani şöyle kalması olabiliyor bazen. Yani biri kısa biri uzun oluyor. Şu an dikkat ederseniz neredeyse eşitler. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Burayı da bağlamaya. Çok fazla kasıntı bir bağlama yapmanıza gerek yok. Sonuçta board'un da bağlaması tutacak bizi. İplerimizi şuradan geçiriyoruz. Diğer ipleri de buradan. Yine pantolonumuzun astarı. Burası çok önemli. Ayağımızın içine kesinlikle kar girmeyecektir. Sıra montumuza geldi şu an. Üst ve alt giyimlerimizde de normal giydiğiniz bedenin bir büyüğünü alırsanız hareketleriniz daha rahat olur. Mesela üstümü ben large giyerken burada X large. Aynı şekilde pantolonu da X large aldım. Çünkü hareketlerimizin rahat olması gerekiyor bu esnada. Şimdi burada montumuzun iç kısmında şöyle bakın. Belimizi içeriden kilitleyecek bir çıt çıt var. Burayı şimdi giydikten sonra yapacağım. Montumu giyiyorum. Bazı montlarda da şurada bir elden bakın geçirme bir astar yeri var yine. Elimizi şuradan geçirebiliyoruz. Yine kar girmesin diye. Ama buranın da tabii bir zararı var. Onu da göstereceğim şimdi. Şuradan bel kısmını. Çünkü çoğu yerde kar girebiliyor içimizden. Buradan kapatarak çıtçıtlarımı kapattım. Şöyle bakın. Belimizi de kapattı. Ön tarafımızı da bağlayalım. Çıtçıtların hepsini kapatırsak içeri kar birikmez. Dolayısıyla sulanmaz. Gerçi bu mont ve pantolonlar kar ve soğuk geçirmez özellikle. Kapattığım vakitte şurada kendini otomatik zaten şunu çektiğim vakit bakın buralarda sıkılıyor. Rüzgar ve kar gelmesin diye tekrar şuralardan açıyorum basarak. Genişlet kapat. Ceplerimizde şurada skipesler için yer var. Skipesi yerine koyuyorum. İşte uygun yerlere bazı özel eşyalarınızı koyabilirsiniz. Montlarımız bu şekilde. Şimdi gelelim şu elimizdeki bu geçme yerine. Şık görünüyor. Yalnız eldivenlere bağladığımız vakit şöyle bir durum oluşacak. Eldivenimi açıyorum. Eldivenimi bağlıyorum. Şimdi dikkat ederseniz elimi bağladım. Ama her bir düşme hareketi, esneme hareketinde falan burası bizim elimizi çok fazla geriyor. Şurası ve artık kesecek bir hale geliyor. Dolayısıyla normal yürüyüş esnasında belki hoş ama kesinlikle sürüş esnasında bunu çıkartarak eldivenlerinizi giymeniz gerekecek. Şimdi fiyatlarına gelirsek de üst ve alt takımımız 40 lira kiralama şeyi. Tahtamız şöyle boyumuzun tabi omuz hizası ya da çene hizası diyorlar. Ben omuz hizasında özellikle omuz hizasında aldım. Tahtamızı da 60 liraya kiraladım. Ayakkabıyla beraber. Eldiven kendimizin. Eldiveni alabilirsiniz. Eldiveni bir daha boşuna bağlamanıza gerek yok. Bağlamayı da yeniler belki oturarak bağlayabilir. Ama ayakta bağlamayı öğrenmeniz daha kolay. Alışırsanız ayakta bağlamaya daha kolay olacak sizin için. Burada önemli olan şurada arka tarafını iyi geçirmeniz. Arka tarafı tam dayadıktan sonra arka tarafın tam dayadı. Yani şöyle önde olmaması gerek. Önde olursa sıkıntı zaten. Burayı tam dayıyorum. Sonra şuraya geliyorum. Dikkat ederseniz hep tırnaklı bir yapılar zaten. Burayı birazcık elimle ittirdikten sonra cırt cırtları sıkıyorum. Çok fazla ayağınızı sıkmaması gerek. Şuradan tekrar bir çıt attıracağım. Aynı şekilde diğer taraf. Burayı da yoluna soktuktan sonra yuvaya biraz şuradan baskı öne veriyorum. Evet. Tahtamız da bağlanmış oldu. Bir ilk tüyomuz da şöyle. Eldiven seçimiyle alakalı. Mesela eldiven alırken yüzeyine dikkat ederseniz hepsinin şu yüzeyi olması gerekiyor. Mesela parmak araları bez, kumaş şeklinde. Dolayısıyla kar burada durmazken burada duruyor. Ve parmaklarınız sürekli üşüyor, soğuyor. Teleskiye binerken de açıkta değil de böyle binerseniz böyle binmeniz gerek teleskiyede. Rüzgardan elleriniz daha fazla üşümesin diye. Aslında
tek parmağı birleştiren böyle bir iki parmak olanlar var. Onlardan alırsanız daha iyi olur. Bir diğer şey de şimdi bazı boardlarda dikkat ederseniz bakın şurada tırnaklar var. Görüyor musunuz? Şu kapandığı yer. Şimdi teleskiye binerken eğer burası kapalı ve arası kar doluyken yukarı doğru hava gittikçe soğuduğu için buraya biriken kar burada taş halinde olduğu için kapatamıyorsunuz. Yani dolayısıyla burayı açık halde binip yukarılara çıkarsanız yukarı gittiğiniz vakit böyle bir zorlukta kapamaz. Normalde şu şekilde kalıyor. Aradaki kar sıkıştığı için taş halinde kalıyor. Biz yukarıda bu sorunu bir kürdan yardımıyla o taş parçalarını çıkartarak hallettik. Yani taş dediğim buzun sıkışmış hali. Onun dışında kolay gelsin. Güle güle de. Güle güle.